Tuzkaltubo, Gürcistan'ın kalbinde zamanın yavaşladığı bir yer. Burası bir zamanlar insanların şifa bulmaya geldiği, otellerin dolup taştığı bir kaplıca şehriydi. Şimdi ise aynı sokaklarda sessizlik var ve doğanın geri aldığı dev binalar. Bu videoda terk edilmiş sanatoryumların içine giriyoruz. Sarmaşıklarla kaplanmış koridorlardan geçiyoruz. Boş odaların içine bakıyoruz. Ve sadece binaları değil, burada yaşanmış hikayeleri de görüyoruz. 1990'ların başında bu yapılar bir anda bambaşka bir hayata evrildi. Binlerce insan evlerini kaybettikten sonra bu duvarların arasına sığındı. Şimdi ise geriye sadece sessizlik, doğa ve geçmişten kalan izler kaldı. Bu Tuzkaltubo'nun unutulmuş yüzü. Çanaksız olarak TV izlemek mi? O zaman FS1 Pro. 4K kalitesinde YouTube ve tüm popüler platformlar tek cihazda. Dünyanın her yerinde kullanın, sınırsız eğlencenin keyfini çıkarın. FS1 Pro sunar. Herkese Gürcistan'ın Kutaisi şehrinden selamlar, sevgiler. Bu videoda başlıkta yazıldığı gibi hayalet şehir olan Tuzkaltubo'ya gidiyoruz. Sovyet döneminde ünlü bir şehirdi, kaplıcalarıyla ünlü bir yerdi. Şimdi tamamen terk edilmiş durumda hayalet şehir. Oraya gidip göreceğiz. Ben de orayı çok merak ediyorum. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Şimdi ben taksi çağırdım. Benim taksi geldi. Yaklaşık 5 kilometrelik bir yola 3.4 lari ödeyeceğim. Gamarcoba, dobro jutro. Ragarhar. İyisin. Good. Amca geldi. Şimdi gidiyoruz. Bir Central bas stasyonuna gidiyoruz arkadaşlar önce. Ve gideceğimiz yer 20 dakikalık bir mesafede. Tuzkaltubo diye geçiyor. Yani Tuzkaltubo. Tuzkaltubo telaffuzu nasıldır bilmiyorum. Umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur. Benim buraya gelme amacım orası. Gidip görelim. Bakalım bilgisi nasıl. Sizlere de anlatmak için şu anda sabırsızlanıyorum. Hava çok güzel arkadaşlar. Yaklaşık 16 derecelik bir hava sıcaklığı var. Bugün güzel bir hava. Montu giymedim. Sanırım bugün montu giymeyeceğim gibi geliyor bana. Taksiye de yaklaşık 60 liralık bir ücret ödeyeceğim. 60 liraya 5 kilometrelik mesafeye götürüyor beni. Gerçekten burada ulaşım uygun, ucuz arkadaşlar. Ama yemek bir tık pahalı olabilir. Konaklamayı soracaksanız burada 300 liraya kalıyorum. Bir önceki videoda gösterdim size. Güzel bir otelde kalıyorum, hostelde. Gayet temiz, yeni restore etmişler, yeni düzenlemişler. Kutaisi yolunuz düşerse bu hostelin adı Kutaisi Hostel Hub diye geçiyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar burada yani Gürcistan'da diğer videolarda da anlattım. Yaya yolundan karşıya geçin. Kırmızı ışıkta geçmemeniz gerekiyor. Burada polis olursa yine sizi çevirebilir, ceza yazabilir. Karşında Central bas istasyonu var. Tuzkaltubo? Tuzkaltubo'ya gidiyoruz. Ben diğer videolarımda sürekli matruşka diyordum. Matruşka değilmiş. Marşrutka öyle bir şey hala telaffuz edemiyorum ya. Biraz ağız alıştı ya matruşkaya. Yani bu küçük dolmuşlar işte ya, bu dolmuşla Tbilis'e giden var, Batum'a giden araç var. Bakalım nereden gideceğiz? Çok karışık bir yer ya. Gamarcoba. Tuzkaltubo. Tamam. Madloba. Şu arka taraftaymış. Beni daha da ileriye gönderdiler. Burada küçük bir pazar kurulmuş. İnsanlar kıyafet satıyor. Böyle gördüğünüz gibi ablalar, teyzeler ekmeğini böyle kazanıyorlar. Herkes çalışıyor arkadaşlar ya. Vallahi gittiğim her ülkede yani insanlar bir hayat mücadelesi veriyor. Ekmek derdinde insanlar. Bu benim geldiğim Central Bus stasyonu arkadaşlar. Buradan sadece Tbilisi, Batumi'ye, büyük şehirlere giden araçlar kalkıyor. Böyle bir pazarın içinden geçiyorum. Bana dedi ki şu arka tarafta giden var. Bakın hem de pazarı görmüş olduk.
Koku çok güzel. Pazar kokularını seviyorum. Pazarları da ayrıca seviyorum. Bilmiyorum hani böyle bir güzel oluyor pazarları gezince. Hoşuma gidiyor benim. Şimdi bu. Tamam. Tuzkaltubo 10 dakika. Tamam. 10 dakika. 10 dakikaya kalkıyor. Bu arabayla gideceğiz arkadaşlar bakın. Böyle. Şöyle gitmeden önce pazarı da böyle sizlere göstereyim. Yerel halkın alışveriş yaptığı bir lokal pazar. Gördüğünüz gibi. Kuru yemişçiler var bu sol tarafımda. Meyve, kuru yemişçi ve tavukçu hepsi böyle birbirine karışmış durumda. Abi burada bira satıyor. Şarap zaten Gürcistan'ın en meşhur. Böyle temel gıda ürünleri ve elektronik eşyalar. Kamarcaba. Selam vermeden geçmeyelim de. Sadece buradan ibaret değil burası. Arka tarafta da büyük bir pazar var. Büyük bir pazar kurulmuş. Bakın burada da böyle tuşlu telefonlar var. 100 lari'den 60 lariye, 70 lari, 120 lari. Şöyle tuşlu telefon satıyor abi. Tuzkaltubo'dayım arkadaşlar. Burada indim. Buraya geldiğinizde ilk girişte bunu hissedebiliyorsunuz. Sarmaşıklar, ağaçlar, yeşillik, bitkiler her yeri böyle kaplamış durumda. Yolda bir sürü yapı gördüm, bina gördüm. Terk edilmiş binalar. Şimdi ben burada inip oraya doğru yürüyeceğim. Hem sağa solu da kaçırmamak için, sizlere sağa solu da göstermek için biraz daha merkezi bir yerden başlamak istedim. Birçok bina şu önümde gördüğünüz tarafta kaldı. Şu taraflara doğru bir şekilde yavaş yavaş o binaları, o terk edilmiş binaları, Sovyet döneminden kalan binaları görüp öyle ilerleyeceğiz. İnsanlar yaşıyormuş burada. Ben çok böyle insanın yaşadığını zannetmiyordum ama bayağı yine burada yaşayan insanlar var. Peki bu yaşayan insanlar kim? Onları da anlatacağım sizlere. Ama başlamadan önce bu karşıdan bir su alalım. Gamarjoba guys. Bakın size yemin ediyorum ilk defa yani ya ben bunu her zaman söylüyorum. Küçük şehirlerde birazcık daha misafirperverlik, biraz daha böyle önem veriyorlar. Buraya turist gelir. Evet turist gelir ama benim gittiğim Tiflis, merkez veya diğer yerlere de turistler giderler. Fakat buradaki ben gittim bir su aldım içeride. O kadar güzel karşılandım ki ya. Yani böyle bir güler yüzle, böyle bir yardımseverlik, hoş geldin şeyler söylüyor. İngilizce konuştu çocuklar, Türkçe konuşmaya şey yaptılar. Hoş geldin falan dediler, merhaba dediler. Yani ben şu anda çok mutlu oldum. Birkaç tane yer sordum hani nereye gidebilirim, nereye gösterebilirim diye. Şurada terk edilmiş büyük bir bina varmış. Orayı gör dedi. Sonra dediğim gibi arka tarafta varmış birkaç tane bina. Arka taraftaki terk edilmiş büyük binalar, sarmaşıklar böyle ele geçirmiş. Doğa ana yine insanların elini çektiği yerleri bir şekilde böyle ele geçirmiş tekrardan. Sessiz, sakin bir yer. Yani neredeyse insan yok. Bu gayet normal. Sadece böyle turistler var. Birkaç tane turist gördüm gelirken, arabadayken. Şurada bir futbol sahası var. Çocuklar oradan gelmişler. Muhtemelen orada antrenman yapıyorlardır. İçinde hala antrenman yapan gençler var. Şöyle burası eğer açıkça içeriği bir göstereyim sizlere. Her yer yemyeşiller, her yer böyle ağaçlık. Çok güzel bir yere geldim. Havası temiz, havası çok güzel. Dünyaya geldim gibi. Hani şu an gözümü kapatsanız buraya getirseniz Gürcistan olduğunu anlayamam. İçerisi yasak. İçeri girmek yok. İçeri. Tamam. Yasak diyor. İçeride bir bekçi var. İçeriye girilmiyormuş. Bayağı bir büyük bir bina yani. Böyle senatörlerin kaldığı binalar olur ya, onun gibi etrafını böyle kapatmışlar. Kocaman bir saray arkadaşlar. Gürcistan'ın en hüzünlü ama en görkemli yerine Tuzkaltubo'ya geldik. Burası eskiden Sovyetler Birliği'nin şifa merkeziydi. Stalin'den tutun ta en üst düzey komutanlara kadar herkes buraya canlı su dedikleri kaplıcalar için gelirdi. Şimdi ise dev sarmaşıkların sardığı bir hayalet şehir gibi. Önümde gördüğünüz bu terk edilmiş bina bir zamanlar üst düzey komutanların kaldığı bir binaymış. Şimdi o binanın içerisine bir girelim, sizlere içeriği göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi sarmaşıklar evin etrafını sarmış durumda. Bina paslanmış ama hala ayakta. Bu gördüğünüz yapılar Tuzkaltubo'nun bir zamanlar Sovyet döneminde çok ünlü olan termal tedavi komplekslerinden birine ait. Burası aslında sıradan bir bina değil. İnsanlar buraya şifa bulmak için geliyordu.
Odaların içinde gördüğünüz küçük havuz benzeri bölümler büyük ihtimalle mineral suyla doldurulan banyo küvetleri ya da hidroterapi alanlarıydı. Her oda neredeyse kişiye özel bir tedavi alanı gibi tasarlanmış. İnsanlar burada suya girip saatlerce dinlenirdi. Ama bugün gördüğünüz manzara tamamen farklı. Zamanla terk edilen bu yapılar doğanın sessizce geri dönüşüne sahne olmuş. Duvarları dev sarmaşıklar kaplamış, tavanlardan ışık süzülürken her şey yavaş yavaş ormanın bir parçasına dönüşmüş gibi. Bir zamanlar sağlık ve yaşam için gelen insanların olduğu bu odalar şimdi sadece sessizliğin ve doğanın hüküm sürdüğü birer hatıra gibi duruyor. Bu gördüğünüz bina, kocaman bina bir oteldi o zamanlar. Üst düzey komutanların kaldığı bir yermiş burası ama tamamen şu anda bomboş. Burası bir zamanlar Tuzkoltubo'nun en bilinen otellerinden biriydi. Dışarıdan bakıldığında bile binanın artık doğayla tamamen iç içe geçtiğini görmek mümkün. Duvarları, balkonları ve pencereleri dev sarmaşıklar tamamen sarmış durumda. Sanki bina yıllar içinde yavaş yavaş ormana dönüşmüş gibi. Burası da aslında yine aynı hikayenin bir parçası. Sovyet döneminde Tuzkoltubo'ya gelen ziyaretçiler bu otellerde konaklar, termal tedaviler için günlerce hatta haftalarca burada kalırlardı. Koridorlardan geçen insanlar, odalar dolu, lobiler canlıydı. Şimdi ise sadece rüzgarın ve yaprakların sesi var. İçeriye baktığınızda zamanın nasıl durduğunu çok net hissediyorsunuz. Bir zamanlar hareketli olan bu otel artık doğanın sessizce geri aldığı bir yapı haline gelmiş. Çok ilginç ya, vallahi ben yorum yapamıyorum bu durumda. Hani gördüğünüz gibi gerçekten Sovyetler döneminde bu kadar popüler ve canlı olan bir yer düşünün. İçinde gezerken onu hissedebiliyorsunuz. Ben gezerken hani böyle etrafa bakarken o dönemin hareketliliğini hissettim. O insanların gelip gitmesi, burada odalarda konaklamaları, burada dolaşmaları gözümün önünde bir an canlandı arkadaşlar. Şu anda hepiniz merak ediyorsunuzdur. Bu yer nasıl oldu da bu kadar hani eski Sovyetler döneminde bu kadar popüler ve güzel olan yer nasıl oldu da hayalet şehire dönüştü, terk edildi. Arkadaşlar Sovyetler dağıldığında onca yani devasa otel ve hamamları finanse eden devlet desteği bir anda kesince haliyle bu yer, bu otellerin, hamamların, bu yerin bakımları yapılmadı, elektrikler kesildi. Kesilince de maalesef binlerce insanın şifa bulduğu bu yer zamanla hayalet şehre dönüştü, terk edildi. Ama şu anda sizlere şöyle göstereyim. Bakın burada yaşam devam ediyor. Az da olsa insanlar var. Önümde bir tane okul var. Çocuklar böyle burada spor yapıyorlar. Arkadaşlar dışarıdan bakınca burası hayalet şehir gibi ama burada da ufak da olsa küçük de olsa bir yaşam var. Şöyle gördüğünüz gibi pencerelere bakın. Her yerde çamaşırlar göreceksiniz. Burada yaşam devam ediyor. 30 yıldır bu ailelerin yaşam alanı oldu burası. Geçici olarak yerleştirildiler buraya. 1992-93 yıllarında savaş patlak verince buraya kaçmak zorunda kaldılar. Devlet, hükümet 9000 Gürcü'yü buraya yerleştirdi. Geçici olarak olsa da aradan 30 yıl geçti arkadaşlar. 30 küsür yıldır burada yaşamlarına devam ediyorlar. Yani bu yerin sessizliği ve kuşların sesi o kadar güzel geldi ki bana. Havası, enerjisi çok farklı. Sadece rüzgarın uğultusunu ve kuşların sesini duyuyorsunuz. Bir de az da olsa geçen arabaların sesi geliyor. Uzaktan böyle o çocukların okuldaki oynama sesleri geliyor. Oyun oynuyorlar oradan. Az da olsa sesleri geliyor. Çok böyle insan bir iyi hissediyor ya burada. Ben çok böyle huzurlu hissettim kendimi. Burada yürürken insan şunu anlıyor. Hiçbir sistem ve hiçbir bina sonsuz değil. Eski Sovyetlerin en lüks yeri olan bu yerde şimdi kuş sesleri ve geçmişin yankısı var. Çoğu bina, çoğu otel, ev birbirine bayağı bir uzak arkadaşlar. Yani geniş bir arazide yürüyerek gitmeye çalışıyorum. 2 kilometre yürüdüm. Bu tarafta böyle bir şey gördüm. Diğer tarafta çok daha fazla terk edilmiş binalar var bu tarzda.
diğer tarafa gitmeye çalışıyorum. Şimdi buradan geçmişken burayı da bir görelim. Mimarisi gerçekten çok güzel. Çok güzel bir işçilikle inşa etmişler. Binaları, otelleri gördüğünüz gibi. Ben haritadan bakıyorum. Buranın herhangi bir bilgisi yok. Hiçbir şey yazmıyor. Şöyle kocaman bir yer. Resmi daire gibi bir şeydi. Belediyeye ait bir şey olabilir. Hemen arkasında da tren rayları var. Ama benim tahminimce bence burası neydi biliyor musunuz? Bence burası bir istasyondu. Tren istasyonuydu. Bence. Bekleme salonu burası böyle. İnsanlar buradan bilet falan alıyordur. Şu odalardan, buralardan. Buradan da böyle dışarı çıkıyorlar. Vagon tren geldiğinde biniyorlar, gidiyorlardır. O dönem. Rize'de. Burası da. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Sağ ol. Ne? Çalışıyorum şimdi. Tam Rizelilere benziyorsunuz. Karadenizlere benziyorsunuz. Ha. Evet. İsim neydi sizin? Benim Davut. Davut. Benim de Fuat. Teşekkür ederim. Burada ne yapıyorsunuz? Şimdi ben çalışacak burada. Ha burada çalışacak. Aha, burada yok ama orada park var park. Evet. Orada oturuyor orada. İnek bir şey. Ağaçlar. Aha. Ha ağaçlar, Ha. çiçek şeyleri böyle bahçıvanlık. Aha. He. Şimdi oturduk. Siz kaç sene kaldınız Rize'de? Aşağı yukarı 15. 15 yıl. No. Sizin- Ama git gel. Devam buraya. Sizin özünüz nereden? Benim. Evet, sizin atalar, babalar, dede. Yok buralı. Buralı. Aha. Kutaisi mi? Yok bura. Aa, Tuzkaltuba. Ha, Tuzkaltuba. Burada eskiden ne vardı? Ha burada mı? Aynı böyle vardı orada. Su var, suda o Sıcak su. Sıcak su var orada. Kaplıcalar. Aha. Kurort vardı ya. Büyük Rusya'da geldi burası. 1 milyon bir senede. 1 milyon. 1 milyon bir senede. Bir senede. Aha. Hı hı. Sonra Devam böyle. neden böyle oldu? Oldu sonra Sovyet finish. Bitti. Oradan sonra. Sovyetler dağıldı. Sonra buraya para gelmedi. Ondan Para. sonra öyle vardı. Elektrik gitti. Tabii. Bakım olmadı. İnsanlar gitti buradan. Burada bu tarafta gitti, bu tarafta gitti. Avrupa'ya da gitti, Türkiye'ye de gitti. Evet. Türkiye benim ikinci memleket. Öyle mi? Orada para kaldı. Evi aldı burada. İyi adamlar orada. Rize'de. Ha, tabii. Siz Bunlar öyle dedi. Sin nasıl, ben de öyle. Sin Evet. nasıl var, ben de öyle var. siz de öyle. Ha, tabii. Evet. Doğru. Siz Rizelilere çok benziyorsunuz. Aha. Oradaki insanlara çok benziyorsunuz. Var. Çok Akraba arkadaş var mı orada? Arkadaşlar var. Arkadaş var. Arkadaşlar var. Aha. Stalin buraya gelirdi değil mi? Aha. Buraya Kaplıca'ya Tabii. suya girerdi. Ha. Komutanlar. Geliyorlar. Ve ben de gidiyorum o tarafta. Şimdi 2 sene yok. Biraz problem oldu. Sizin mi? Ha burada. Burada var mı? Su girmek için var mı burada? Var. Nerede? Ben mesela gitsem girebilir miyim suya? Öyle su var orada. Ha buradan. Ha. Sıcak mı? Sen baktı. Ha sıcak değil mi o? Beautiful. Nasıl var Türkçe? Beautiful. Bu böyle var. Yüzüne sadece serpmiş. Ha serin su Çok anladım süper. anladım. Aha. İçinde var o böyle. Orada var, ha. Öyle gidecek. Ondan sonra Buradan akıyor zaten. Yok. Böyle ondan sonra o tarafta. O tarafta O şurada. tarafta hemen burada. Orada var büyük aynı bir şey var. 6. bura var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Stalin'in kaldı. Aa, 6. Stalin kaldı. O da hemen oraya. böyle gitsem or tarafta değil mi? Ben onu arıyorum. Yok. Böyle. Tamam. Hemen orada. Ha önümde Orada hemen. baktı. 6. Bakıyor. Tamam 6. Ben onu merak ettim. Ben arıyordum onu. Yok. Çok sağ olun. Tam ben de o tarafta gidiyorum. Tamam. Siz ne zaman gittiniz Türkiye'ye? Ya gitti Samsun'a kadar. Siz Samsun'a kadar gittiniz. Onda sıra yok. He, Orada fındık toplandı. fındık topladınız. Giresun'da, Ordu'da. Evet. Çay, Rize'de çay çok. Çay var. Diğer tarafta Samsun'da fındık. Aha. Çok var evet. Yumurta tüccar vardı orada. İdris Van Bey orada Evet. çalıştı bir 5 sene. Evet. Burada Gürcüler var. Böyle mülteci mi bunlar? Var. Bunlar böyle 93-92 yılında Var. hükümet buraya koydular onları. Tabii. Burada yaşarlar. Evet arkadaşlar 9000 Gürcü burada yaşıyor. Aha. Mülteci olarak 30 yıldır buradalar. Geçici tam 30 sene oldu. 30 sene. 30 sene burada yaşarlar. Evet. Çok güzel oldu ya. Çok Ama güzel nasıl? oldu. Ben çok sevdim burayı. Bu şimdi
Biraz zor böyle. Daha iyi O ya. zaman önce de o Daha kötü müydü? tabii. Siz düzelttiniz değil mi böyle? Şimdi hep bıraktı parayı. Bir şey yok. Ufak raş etadı. Ufak raş şimdi. Evet, dağıttılar her yeri. Anladım. Şimdi düzeltiyorlar. Şimdi böyle yavaş yavaş Şimdi yavaş. güzel yapıyorlar. İnsan gelecek buraya değil, turist için. Tabii. Anladım. Bak ne kadar öyle bir şey var. Evet, siz temizlediniz orayı. Bıraktı. Aa, Bir şey yok. evet. Yemin ederim var ya, o kadar güzel bir insana denk geldim ki, ya böyle bir tarafı Rizeli bir tarafı Gürcüymüş ama tam Rizelilere benzemiyor mu? Yani amca tam Karadenizlere benziyor. Yüz, burun, ya aynı gözler falan. Düzgün Türkçe konuşsa Rizeli diyeceğim. Hani çok da güzel Türkçe konuşuyor tabii ki. Gerçekten güzel oldu benim için. Bu köpekçik de beni takip ediyor. Oğlum ki. Şöyle dümdüz gidersem Stalin'in gittiği kaplıcaya, yani o güzel otele açılıyormuş. Zaten orayı merak ediyordum ben. Aradım bulamadım. Yani haritada da biraz sıkıntı yazmıyor. Şimdi sağ olsun bana gösterdi. Oradaki girdiği o havuza, o kaplıca sularına girdiği o yeri göstereceğim sizlere. Her yer ağaçlık, her yer yeşillik ya. Hayat size güzel be. Bir de şeymiş bu, dişiymiş. Burada giriyordu değil mi? Burası ona ait. Burası onundu o dönem. Güzel anlıyorsunuz beni ama. Güzel. Şimdi resepsiyonda bir arkadaş var. Gürcü kendisi ama Türkçeyi şeyden öğrenmiş. Filmlerden, dizilerden öğrenmiş. Kendisini göstermiyorum şu anda. İzin de almadım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bir sauna, bir spa gibi bir yer burası. Stalin o dönem burayı kendisi için yapmış. Hatta içeride bir tane banyo odası var. Bunun gibi büyük bir banyo, suya girdiği bir odası varmış özel olarak. Orada içine girermiş, şifa bulmak için o suya girermiş. Burada da böyle büyük bir vazo ve kitap var. Böyle büyük devasa bir yapı inşa etmiş o dönem ama yapı sonradan restore edilmiş tabii ki. Neden kapalı olduğunu ben bilmiyorum. Dedim neden kapalı, o da bilmiyorum dedi. Ama kapalıymış, şansımıza giremiyoruz, göremiyoruz maalesef. Burada da ister kaplıca içinde sıcak su varmış ama 36 dereceymiş. 36 derecelik suya girmek istiyorsan 20 dakika boyunca 25 lari. Yani bu da yaklaşık 400 lira falan. Yani tasarımı çok ilginç arkadaşlar. Fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla tasarımı bayağı bir ilginçmiş. Evet, gerçekten de öyleymiş. Şimdi Tuzkaltubo'nun en ilginç yapılarından birine geldik. Burası tasarımıyla ilginç bir halk hamamı. Dışarıdan bakınca bile tasarımı dikkat çekiyor. Tamamen yuvarlak bir yapı üzerine kurulmuş. İçeri girdiğinizde o eski termal kültürün izlerini görmek mümkün. Bir zamanlar burası sadece yıkanma yeri değil, insanların sosyalleştiği, dinlendiği bir alanmış. Tuzkaltubo'nun genelinde olduğu gibi burada da mineral sular kullanılıyordu. Şifa amacıyla gelen insanlar bu hamamlarda zaman geçiriyordu. Ama şimdi sessizlik var. Duvarlar, suyun aktığı yerler, oturma alanları. Hepsi boş. Yine de bu yapı Tuzkaltubo'nun geçmişini en net anlatan yerlerden biri gibi duruyor. Ben Fuat Diri. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni atıp yorumlarda da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.